Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda olmazsa olmazımız WordPress siteleri için özellikle zaten olmazsa olmazımız SMTP birleşimi. SMTP nedir? SMTP nedir? Hemen bakalım arkadaşlar. SMTP gördüğünüz gibi Google'da arattığımız zaman bir e-posta hizmeti sunan bir eklenti bize arkadaşlar. Aslında hizmetten ziyade şöyle diyelim, e-posta alıp gönderebilmemize yarayan bir sistem. Ee, Eğer bu sayfamızda olmazsa ne mail gönderebiliriz ne mail alabiliriz arkadaşlar. Bu çok önemli aslında. Yani sitemizi kurduktan sonra en başta yapacağımız işlerden biri de SMTP ayarlarımızı yapmaktır. Bu videoda öncelikle localhost'ta SMTP'imizi kuracağız arkadaşlar. SMTP'mizi localhost'ta, bir sonraki videomuzda da web'de, yani internet sayfamızda web'de faaliyet gösteren internet sayfamızda SMTP nasıl kurulur onu göstereceğim, ama bu videoda öncelikli olarak localhost'ta SMTP kurulumu ve ayarlarını göstereceğim size. Bize lazım olan ne tabii ki? Bilgisayarımızda kurulu olan, bende Inkstamp var tabii ki. Inkstamp'la ilgili videolarımız kanalımızda var. Inkstamp kurulumu, bilgisayara localhost'un lokal server nasıl kurulur? Onların videolarını daha önce de çekmiştik. Hatta Inkstamp'ta kullanacağımız Mercury mail sistemi, e-posta sisteminin kurulumu nasıl hesap eklenir, e-posta hesapları eklenir. Onların da videosu var arkadaşlar. Onları da karta koyacağım. Yukarıda görebilirsiniz. Buralardan ilk önce bu videodan önce, eğer lokal serverda bu işlemi yapacaksanız, öncelikli olarak Mercury'de, eğer Inktam kullanıyorsanız Mercury'de e-posta hesaplarınızı açmanız lazım arkadaşlar. Biz daha önce açtığımız için bununla ilgili bir video, yani bunu anlatan bir kısım çekmeyeceğim. Lütfen daha önce çektiğimiz videoyu seyredin. Oradan zaten kendinize uygulayabilirsiniz. Burada yalnızca SMTP eklentisine Fluent herhalde doğru, Fluent SMTP eklentisini sitemize kuracağız ve ayarlayacağız arkadaşlar. Bu önemli. Neden önemli? Hatta testini de yapacağız, ama bu önemli. Arkadaşlar, sitemizde bulunan iletişim formlarının kullanılabilmesi aslında bir iki şeyden sonra diyeyim, videodan sonra bir tane form eklentisiyle ilgili gene bir çalışmamız olacak. Ama öncelikle, eğer şöyle diyeyim, sayfamızda bir e-ticaret sayfamızsa müşterilerin bize iletişim bilgilerini gönderebilmesi, burada sipariş yaparken o bilgilerin bize gelmesi, siparişle ilgili, bunlar çok önemli. Eğer SMTP'yi ayarlamazsak ne e-posta alabiliriz ne o e-posta gönderebiliriz arkadaşlar. Burası önemli. Bu yüzden SMTP sitemizi kurduktan sonra yapmamız gereken ilk işlemlerden biridir aslında. Hemen uzun lafın kısası, eklentinin kurulumuna geçelim. Sitemizin WordPress kontrol paneline geldik. Açtık arkadaşlar, girdik. Eklenti bende kurulu, ama nasıl kurulacağını tabii size anlatacağım. Eklentiler menüsüne geliyoruz. Yeni ekle diyoruz. Arama çubuğuna Fluent SMTP diye yazalım. Gördüğünüz gibi buradan, geliştiricisi burada görüyorsunuz. Fluent SMTP Webmail. İçine birçok e-posta hizmeti veren şirketler de var arkadaşlar zaten, ama bizimki e, localhost'ta olduğu için şu an bunlardan birini seçmeyeceğiz zaten. Kanalımızda ağırlıklı derken hemen hemen yaptığımız eğitim videolarının hepsi e, ücretli kısımlı olanlar. Yani biz ücretli eklentileri, bileşenleri, temaları kullanmıyoruz arkadaşlar. Ücretsiz kısım, yani ücretsiz olan bölümlerini kullanıyoruz zaten. Ama ücretli bölümlerinde zaten daha fazla özellik, seçenek var. Bunların tabii geliştiricilerin sayfalarına girip aylık ya da yıllık işte ücretlerini de görebilirsiniz. Ağırlıklı olarak döviz bazlı olduğu için
bir miktar bize tabii ki pahalıya geliyor. O yüzden bizim işimize yarayacak kısım, yani ücretsiz olarak verdikleri kısımda bizim işimize ne kadar çok yarıyorsa bu eklentileri kullanmaya çalışıyoruz zaten. Uzun lafın kısası, eklenti bu şekilde çıkıyor. Burada kurulumunu yapıyorsunuz. Bakın şöyle bir şey yazar zaten, şimdi kur der. Siz ona basıyorsunuz. Ondan sonra da etkinleştir diyoruz. Etkinleştirdikten sonra ayarlar kısmına, gene sol tarafta görüyorsunuz. Ayarlar kısmına Fluent SMTP diye bir başlık gelecek arkadaşlar. Buraya tıklayalım. Ve bu şekilde bir arayüzümüz var. Gördüğünüz gibi. SMTP'yi kurduk. Ayarlarını ne yapacağız şimdi? Ayarlara geldik. Ayarlara geldik. Burada şu an zaten kurulu ama ben gene bir tane örnek olarak yükleyeceğim. Hatta şurada Mercury'yi de açalım. Bakın kaç tane e-hesap oluşturmuşum Mercury'de. Bu lokal serverda arkadaşlar. Dediğim gibi bununla ilgili eğitim videomuz kanalımızda var. İnsam Mercury mailinde nasıl oluşturur? İnsam kurulumu diye geçiyor arkadaşlar. Karta koyacağım, açıklamalara da yazacağım zaten arkadaşlar. Ekleyeceğim linkini. Oradan da ulaşabilirsiniz. Buraya basın bakalım. Yapı market test 1, 2, 3, 4 diye geçiyor, görüyorsunuz. Bayağı bir e-posta oluşturmuşuz. Bunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Tekrar bunu kapattığınız zaman bir daha açmanız gerekiyor. Açtık. Şimdi Mercury e-posta sistemimiz çalışıyor. Diğerleri de çalışıyor zaten. Apache MySQL'de çalışıyor. Bir de e-postalarımızı kontrol etmemiz için Thunderbird e-posta sistemini kullanıyorum. Bu e-postalarda işte gelip gönderme, işte bunları buradan takip edebiliyorum arkadaşlar. Bununla ilgili gene eğitim kanalımızda var. Anlattım. Oradan seyredebilirsiniz. Bunu da aşağıya alalım şimdilik. Şimdi yapımarket@localhost.com sitemizin e-posta adresi, yani admin kullanıcının e-posta adresi, yönetim e-posta adresi ile aynı. Farklı olsa ne olur diye bakacağız. Şimdi oraya gene gidelim, SMTP'ye. Bakın, ayarlar diyelim. Şimdi burada varsayılan bağlantı olarak bu e-posta adresini kullanıyor arkadaşlar. Bunu kaydettiğimiz zaman, başka bir tane adres kaydettiğimiz zaman zaten burada çıkacak. Şimdi hemen bir tane kaydedelim, e-posta adresi. Burada neyi seçiyoruz? Localhost'ta çalıştığımız için burada PHP olan kısmı seçiyoruz. Buraya kullanacağımız localhost'taki Mercury'de kaydettiğimiz e-posta adreslerinden birini yazıyoruz. Örnek olarak test localhost diyelim. Buraya da test diyelim. Test admin diyelim. Varsayılan seçeneği SMTP'yi veya herhangi bir e-posta servis aracısı kullanmaz. Yani PHP'yi seçtiğimiz için diğer şeyleri kullanmıyor arkadaşlar. Servisleri kullanmıyor. Ve senin e-posta testini iyileştirmez demiş. Bunlar seçili olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bağlantı ayarlarını kaydet diyelim. Şimdi iki tane e-posta adresimiz var. Burada bunu da seçebiliriz. Bunu da seçebiliriz. İkisini biz isterseniz bunu deneyelim bir. Bunu da şurada kalsın. E-posta bir bağlantı gönderilmediyse fallback bağlantı, yani geri gönderim kullanılacak lütfen varsa farklı bağlantı seçin. Yani test localhost'ta çalışmazsa arkadaşlar yapı market üzerinden, yani yapı market localhost.com üzerinden gönderecek. Bu da evet, kaydedelim. Bu şekilde kaydımızı oluşturduk. Bir test yapalım şimdi. İki tane adresimiz kayıtlıydı. Testi kaydettik. Nereden diyelim? Test localhost'tan diyelim. Nereye göndersin? Test. Gene test 1 diyelim. Bu da başka bir adres arkadaşlar ama kayıtlı bizde.
localhost.com diyelim. Evet. Gönderelim. E-posta başarılı şekilde gönderildi. Şimdi bakalım, tabii ki gönderildi ama bize geldi mi? Thunderbird'ü açıyoruz. Test 1 dedik. Gelen diyelim. Gördüğünüz gibi nereden? Sitemize kaydettiğimiz test admin, yani test @localhost.com'dan test 1 test ettiğimiz işte e-posta adresine geldi. Gördüğünüz gibi başarılı olarak geçti testi. Şimdi bunu hallettik. Arkadaşlar burada e-posta günlükleri var. Bize lazım olan kısımları anlatıyorum size arkadaşlar, ama aslında baktığınız zaman çok içerik var. Ama yani ücretli kısımlarda daha fazla seçeneklerle karşılaşabiliyorsunuz. Daha yani şeyleri var, ama bize lazım olan kısmı anlatıyorum. Detaylara girmiyorum arkadaşlar. Hiç kafanız karışmasın zaten. Buralara gene bir bakalım. İşte dokümasyonlar, burada şeyler, işte kurulumlarla ilgili, ayarlarla ilgili bilgiler var. Bunlara da vaktiniz varsa okuyabilirsiniz. Bu şekilde işte hakkında yazmış. Yani burada çalışma geliştirecek gibi filan. Neyse, buraları geçelim. Şimdi bunu denedik. İkinci deneme, ne yapalım? Sipariş oluşturalım arkadaşlar. Bir tane sipariş oluşturalım, ama biz şimdi giriş yaptık. Şöyle bir tane bir pencere açalım. Adresimize girelim. Şimdi evet, gördüğünüz gibi girişimiz yok. Herhangi bir normal müşteriymişiz gibi girdik. Mağazaya gelelim. Bir tane ürün alalım. Sepete gidelim. Gayet normal. Evet. Ödeme sayfasına gidelim. Şimdi burada bir hemen kısa üye olalım arkadaşlar. Bunu da şöyle yapalım. Test 2 üzerinden yapalım. Test 2 et localhost.com. Arkadaşlar, dediğim gibi bu e-postaları ben kafamdan uydurmuyorum. Yani şu an kafamdan yazmıyorum. Bunları Mercury programımızda, dediğim gibi Mercury programımızda kaydettik zaten arkadaşlar. Yani şu kısımda kaydettik, gösterdim videonun başında da. O yüzden yani bu kullanılabilir bir e-posta. Lokal serverda şu an kullanılabilir bir e-posta. Buraya da diyelim ki Max adınız Handmade olsun. Şifre oluşturalım bir tane. Kabul edelim. Üye olalım. Evet. Kayıt başarılı. Ödeme sayfasına geldik. Orada gerekli olan kısımları dolduralım. Böyle yazdık. Kocaeli, Gebze, işte bir tane mahalle seçelim. Buraya da no 4 diyelim. Buraya da TC kimlik numaramızı 2, 4, 6, 8, 10, 11 mi oldu mu? Oldu. Diyelim. Geldik. Evet. Banka havalesi dedik. Tamam. Bunları seçtik. Okey diyelim. Siparişi onaylayalım. Şimdi bu şekilde site üzerinde bize siparişimizin yani ön izlemesi gibi bir şey bu şu an. Gördüğünüz gibi oluşturuldu. 1550 numaralı sipariş numarası filan. Banka, havale, hesap numaraları filan, adresimiz o bu, tamam. Şimdi e-posta olarak bize geldi mi? Artı admin, yani site yöneticisine gitti mi bu e-posta? Ona da bakacağız şimdi. Bir iletileri bakalım. Biraz uzun sürebilir bu tabii arkadaşlar. Test 2 olarak demiştik. Şimdi test 2'ye geldi. Yani ilk önce e, hesap oluşturduğumuza dair bakın. Test lokal hesabımız oluşturulmuş. Burada
Max Handmade diye kullanıcı ismimiz var. Bu da siparişimiz. Bize geldi. Peki yöneticiye gitti mi siparişimiz? Ona bakalım. Yapı Market adresine gelmiş. Sipariş Test 1'e gelmiş mi? Ona bir bakalım. Test 1 olarak mı kaydetmiştik? Test 1'e gelmemiş bakın. Neden? Teste yani kaydettiğimiz adrese gelmedi diye sorabilirsiniz. Bakın şimdi onu da söyleyeyim, izah edeyim. Ayarlarda test lokal host olarak kaydettik. Bunu da varsayılan bağlantı olarak kaydettik. WooCommerce'in ayarlarına geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burası da önemli. Burada e-postalar kısmına girdiğinizde göreceksiniz şimdi. Bakın yeni sipariş geldiği zaman bunları da değiştirmeniz gerekiyor otomatikman tabii ki. Ama gerek var mı? Yok tabii ki. Yani ben örnek olarak yaptığım için gerek yok. Sitenin e-posta adresiyle aynı olduğu için zaten bunlar otomatikman aynı oluyor zaten. Çalışan bir sistemi de değiştirmeye gerek yok. Ama olay ki e-posta adresinizi değiştirdiğinizde zaten gene burada ayarlarda genel kısmında e-posta adresinizi değiştirdiğinizde bu da otomatikman değişecektir zaten. Burada yaptığımız yani şu an bakın yeni sipariş iptal edilen bunların hepsi bununla yani mağaza ile ilgili siparişleriniz hepsi Yapı Market @localhost.com'a gelecek. Yani sitenin e-posta adresine gelecek. Hemen şöyle tekrar şeye gelelim. Ee, neredeydi? SMTP'ye gelelim. Bu bir yerde de yedek gibi bir şey olacak arkadaşlar. Bakın. Buraya birkaç tane de yazabiliriz. Neden? İleride mesela şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Siparişlerle ilgili mesela e, e-postalarda Yapı Market'e iletilir ama bir iletişim formu yaptığınızda mesela sitenize ya da herhangi bir nasıl diyeyim haber bülteni yaptığınızda onların e-postalarını farklı olarak kılabilirsiniz. O yüzden burada onları da ekleyebilirsiniz. Onlar da çünkü e-posta üzerinden haberleşeceği için onları da kullanacaktır. Dediğim gibi bunda bir sıkıntı yok yani. Sanırım anlatabilmişimdir. Eğer konuyla ilgili anlamadığınız ya da sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar lütfen yorumlar bölümüne yazın. Muhakkak döneceğim size. Bildiğim bir şeyse ya da gözümden kaçırdığım bir durum varsa onu da işte araştırıp tekrar bununla ilgili bir şey yapabiliriz. Bir güncelleme yapabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi lokal serverımızda yaptık bunu. Bir sonraki videomuzda özellikle de Gmail kullananlar en fazla da herhalde şu an Gmail e-posta adresi vardır arkadaşlarımızın. Gmail üzerinden gene ücretsiz olarak güvenli e-posta gönderip almayı göstereceğim. Onu gene Fluence SMTP'de yapacağız gene arkadaşlar. Ayarlarını ona göre ayarlayacağız zaten. Unuttuğumuz bir şey var mı? Yok herhalde. Tamamdır. O zaman bu videomuzda böyle olsun. Artık hatta şunu da göstereyim. Başlangıçta bakın şöyle Fluence MTP'nin şeyi geliyor. Burada işte ne kadar e-posta gönderdiniz. İşte başarılı başarısız şekilde iletişim formu. İşte bir tane ben normal bir şey yapmıştım. İletişim formundan falan işte böyle. Bunu tabii formla ilgili eklenti yaptığımızda. Bu SMTP'li olan kısım. Bakın şu. Buraya kadar anlaşılmıştır diye düşünüyorum inşallah. Arkadaşlar kanalımıza destek için abone olursanız lütfen e, videoları da e, beğendiyseniz, işinize yarıyorsa, faydalı bulduysanız diyeyim artık, beğenirseniz, yorum atarsanız daha fazla geniş kitleye ulaşmamız lazım arkadaşlar. Abone sayımız çok az. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.